Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sonbahar geldi. Hırkaları arka arkaya örerken şimdi bir de kısa crop bir hırka örelim istedim beraberce. Bunun için de şu tonlarda böyle biraz sonbahar mevsimini çağrıştıran tonlar olsun dedim. Ve motiflerini Gorgeous motiflerimizle 4 sıra halinde hazırladım. Videoya minik bir ara veriyorum sevgili dostlar. Katıl butonundan desteğiniz benim için çok kıymetli. İncelerseniz, kendinize göre uygun olanı seçerseniz çok mutlu olurum. Videoları paylaşıp beğenmeniz ve abone olmanız da ayrıca kıymetli. Şimdiden değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu motifin yapımını hiç burada yapmayacağım çünkü o kadar çok çekimini yaptım ki hemen videonun altında açıklamalarda linki bulacaksınız. Aynen birleştirmesini göstermeyeceğim gibi. İp koparmadan birleştirme tekniğini kullanacağım. O teknik de bu videonun altında olacak. Çünkü gereksiz yere video uzatmak yerine hemen bu hırkayı bitirdiğimde işte Damla nasıl yapıldı, nasıl yapılıyor diye sorunuzun karşılığı olsun istedim video. Dediğim gibi motif yapımı ki siz başka motiflerde kullanabilirsiniz. Motif birleştirme tekniği de altta olacak. Siz dilediğiniz tekniği de kullanabilirsiniz. 2 adet tığ kullanacağım yapımında. Motifleri birleştirirken ve etrafını örerken ayrı tığlar kullanacağım. 3 milim ve 3,25 tığ ile öreceğim. Bu arada kullandığım iplerim motifleri Yarn Art Jeans serisiyle ördüm. Birleştirmeyi Kartopu Cotton Love'ın 354'ü ile yapacağım. K354. Şöyle göstereyim. Bunların kodu ise Yarn Art Jeans'in 66'sı, 81'i, Tropical 619, 71 ve 65. Renklerini beğenen dostlar için bırakmış olayım. Öyleyse 40 tane motifi örüyoruz. 5 adet renk olduğu için 8 ayırdım. Bunun 20 tanesini arkaya, 20 tanesini 10 artı 10 olmak üzere önlere ayırıp birleştirmeye başlayacağım. İlk olarak arkayı 4x5 20 adet olarak birleştiriyorum. Daha sonra önleri 10x2 iki ayrı parça halinde birleştireceğim. Ön parçaların birleştirme aşamasında gelip beraber devam edeceğiz. Arkayı 4x5 20 olarak hazırladım. Bakın şöylecene 4x5. Önleri de 5x2 olarak hazırladım. Yalnız önleri birleştirirken sağ ve solda hırkayı böyle önüme yatırdığımda sağ, üstte giydiğimizde sol kısmında farklı ilerliyoruz. Zaten beni takip eden arkadaşlarım benim birleştirme yolumu, izlediğim yolu bildikleri için aslında alışıklar ama ilk kez denk geldiğim olan varsa buradaki motifleri 1, 2, 3, 4, 5 diye önce aşağı doğru birleştiriyorum. Daha sonra kenarını ördükten sonra diğer 5'i de yanına örüyorum. Yani yan boşluğum açık kalıyor ki buradan istediğim yere kadar kol evini oluşturup sonrasında omuz motiflerini de birleştirip tamamlayacağım. Yani önüme yatırdığımda sağ tarafı dikey olarak birleştiriyorum. Sol tarafı ise yatay olarak birleştiriyorum. Aksi halde birleştirme yeri kol evini oluşturmamız mümkün olmuyor bu şekilde ilerlemezsek. Bunu ne yapıyorum? Önce bunu, sonra yanına bunu, hop üstünü örüyorum. Önce bunu, sonra bunu tekrar üstünü örüyorum. Böyle yatay olarak ilerliyorum ve sona geldiğimde bu şekilde üstüm açık kalmış oluyor ki buradan kol evini oluşturacağım. Aynı burada da dediğim gibi aşağı doğru dikey geldim. Burada da yandan gelip kol evini oluşturacağım. Sol elini kullanan arkadaşlarım benim burada gösterdiğimin tam tersini burada uyguladığımı buradakini ise burada uygulayacaklar. Kollarda bu hırkada motif kullanmıyoruz. 40 motif örmüştük. Bu motifin 20 tanesini arkaya hazırladık. 20 tanesini de 10 artı 10 olmak üzere önleri hazırladık. Şimdi bu parçalardan birini kenara alıyorum. Önce bunu birleştirerek devam edelim. Kol evini oluştururken şu kısım bizim yukarıda kalan omuz parçamız olacak. Şöyle geleceğim. İlk olarak şurayı birleştirip iki kenarı
geleceğim. Sonra burayı geçerken birleştirme yapmayacağım ki kol evinin boşluğunu bırakayım. Buradaki genişliği dilediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle falan bir dar bir kol istemiyorum. Bol bir kol istediğim için aşağı yukarı şu motifin ortasına kadar birleştiririm diye tahmin ediyorum. Örerken daha net göreceğim. O zaman ilk olarak yukarıdan beraberce eklemeye başlayalım. Bu parçayı bitirirken en son köşeye 3 tane ikili trabzan örmüştüm. Bir de zincir çekmiştim. Şimdi karşısındaki tam olarak denk geldiği nokta bu. Ancak tabii ki parçayı size gösterebilmek adına önüme düz olarak yatırmıştım. Hemen arkasını çeviriyorum. İki parçanın da arka yüzü birbirine bakıyor birleşirken. Şimdi buradaki ilmeği kaçırdım. Hemen alayım. Bir tane zincirimi çekip bakın tekrardan gösteriyorum. Şuradaki kesiştikleri yerden ilmeğimi geçireceğim. Arkasından batıp bir tık zorlayabilir tığ kalın olunca hemen aldım ilmeğimi aradan kaydırarak geçirdim. Daha sonra da bir zincirimi çekiyorum. Aynı köşenin içine bir adet üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanlar ile. Tığdan çıktım. Karşısındaki denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi geçirdim. Tekrardan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi şu ortadaki kısma kadar bu şekilde ilerleyeyim. Oradaki geçişi göstereyim size. Bu iki motifin ortasındaki kısımdan geçerken de buraya geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Sonrasında bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Şu arkadaki iki motifin kesiştiği noktaya arkadan batıp ilmeği arasından geçiriyorum. Sonrasında bir zincirimi çekiyorum ve burada yine iki motifin kesiştiği noktadan ilmeğimi alıp arasından da içinden de geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım yine. Hemen karşısındaki denk gelen noktaya battım. Kenarın sonuna kadar aynı bu birleştirme tekniğimi kullanarak karşılıklı birleştiriyorum. Üst kenarları birleştirip geldim. Şimdi bu köşede bir zincirimi çektim. Şu iki köşenin birleştiği kısmın ortasındaki köşeden geldim. İlmeğimi aldım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bu köşenin içine diğer üçlü grubumu örüp artık kol evini oluşturacağım kısma gelmiş oldum. Şu iki motif benim omuzda kalan motifimdi. Öyle düşünün. Bakın bu ikisi, bunların hepsi birbirine karşılıklı denk. Omuz motifini yukarı alınca şuraya kadar normalde motif ebatıyla birleştirirsek dar bir kol oluyor. Ben bol bir kol olsun istediğim için şuraya kadar falan, yani şu kısma kadar falan birleştirmeden örmeyi planlıyorum. Oraya kadar geleyim. Sonra buradan sonra da birleştirmeye devam edeceğiz. Şuraya kadar birleşmeden örerek geldim. Şuraya kadar. Şimdi buradan itibaren arkayla birleşeceğim. Tam olarak arkadaki denk gelen noktayı buluyorum ki o da şöyle göstereyim. Bakın bunun denk gelen noktası burası. Bunun da burasıdır. Arkadan ilmeğimi geçirdim. Ve şimdi burayı aşağıya kadar birleştirerek tamamıyla kol evimi oluşturmuş olacağım. Yani şuraya kadar birleştireyim. Bu parçayı eklemiş olacağız. Karşısındaki parçayı da beraber birleştirelim. Burada sonuna kadar geldim. Buradaki sonunda başladığım yerdeki birleştirme noktasını göstermek istedim. Köşenin içine üçlümü örüyorum.
Burada bir zincirimi çekiyorum. Arkasından batıp köşenin içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle ilmeğimin içinden geçirip iyicene sıkıştırıyorum. Sonra bu ipi gizleriz. Bakın şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde kol evimi oluşturdum. Daha geniş ya da daha dar ayarlamanız sizin elinizde. Çünkü buraya bir motif yerleştirmeyeceğim. Düz öreceğim. Burayı tamamladık. Sıra bu tarafta. Bu taraftaki biliyorsunuz dikey olarak birleştirdiğimiz motiflerdi. Ondan ötürü yandan birleştirme yapacağım. Yani şu şekilde yapacağım. Aynen bunu da buradan başlayıp aynı karşısındaki denk gelen noktaya kadar, yani şuraya kadar kol evini bırakacağım. O zaman aynı size gösterdiğim teknikle şuradan aradan geçiyorum. Özellikle belirtmek istiyorum yeniden. Bir önceki videoda birleştirme tekniğimiz mevcut. Oradan bakarak mutlaka bu tekniği kullanmak isteyen arkadaşlarım tavsiye ederim. Denemelisiniz. Çok güzel düşüyor. Çok güzel duruyor. Tabii ki elinizin alışkın olduğu birleştirme tekniğini de kullanabilirsiniz. Öyleyse yine kol evine kadar karşılıklı birleştirip geliyorum. Karşı tarafta kol evini bıraktığım yer gibi aynı şekilde burada da aynı noktada bıraktım. Şöyle göstereyim, bakın. Aynı olması önemli. Karşılıklı görüntü değişmesin, bozulmasın diye. Şimdi bunu da bu tarafı da buradan böyle öreceğim. Buraya geldi mi üstteki iki kenarla bu iki kenarı birleştirip buradaki kol evimi oluşturmuş olacağım. Sonrasında kol yapımına başlamadan evvel etrafının patını örmeye geçeceğiz. Burada da sona geldim. Yine son köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Yine tığdan çıkıp arkadaki şu iki motifin kesiştiği yere batıyorum. Ve oradan ilmeğimi hemen geçireceğim. Bir zincir çektim. Ve burada ilk ördüğüm trabzanın da tepesine batarak, kaydırarak ipimi güzelce kilitleyip kesiyorum. Böylelikle ensede ortada bir motif kalacak şekilde şunu da şöyle katlayayım. Kol evimizi de oluşturarak her iki tarafta birleştirme işlemini tamamladık 40 motifin. Şimdi sıra hırkanın etrafını örmekte. Lastik örerek patı tamamlayacağım. Lastiğin ilk sırası trabzan. Birer sıra trabzanımı geçiyorum. Daha sonra birlikte lastik örümüne başlayalım. Etrafını örmeye başlarken tığımı 3 milim ile değiştirdim. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi tığın üstüne ipimi de aldım. Hırkanın köşesinden örmeye başlıyorum. İlk olarak 2 tane ikili trabzan öreceğim köşenin içine. Şu ipi de tığın üstüne alıyorum gizlemek adına. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra her bir trabzanın tepesine batarak bir ikili trabzan örüyorum. Lastik örümünün ilk sırasında. Burada herhangi bir değişiklik yok. Her trabzanın üstüne dediğim gibi bir ikili trabzan, şu geçişi birlikte yapalım. Buraya geldiğimde ilk olarak ilk köşenin içine bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bu ikisinin kesiştiği noktaya batıp, yani şu iki motifin söyleyeyim, bir ikili trabzan da onun üstüne yapıyorum. Daha sonra bu köşenin içine de bir ikili trabzanımı örüp yeniden her bir trabzanın tepesine ikili trabzan örmeye devam ediyorum.
Enseye kadar bu şekilde öreyim. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Ensedeki bu geçişe kadar geldim. Şimdi burada bakın ortada bir motifimiz vardı ya. Tam olarak şuradayız. Buradaki geçişi de şu şekilde tamamlıyorum. Hemen trabzanların üstüne örmeye devam ederken tam olarak köşeye geldim. Yine aynen köşede yaptığım işlem gibi bir tane boşluğun içine yapıyorum. Bir tane hepsinin kesiştiği noktayı bulup batıyorum. Oraya örüyorum. Yine buradaki köşeye bir tane daha örüp trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle göstereyim geçişi. Aynen diğer tarafa doğru geldiğimde de yani burada da aynı şekilde yapacağım. Burayı da birlikte geçelim. Geldim buradaki köşeye de hemen bu ilk boşluğun içine battım ördüm. Sonra kesiştikleri noktaya battım ördüm ikili trabzanımı. Daha sonra da buradaki köşeye geldim. Burada kestiğim ipi de saklamamıştım. Şimdi onun üstüne örerek yana yatırıp devam edeceğim. Başladığım ilk ördüğüm trabzana kadar da hiçbir farkı yok. Her trabzanın üstüne yani göstermiş olduğum gibi buraya kadar hepsini aynen örüp başladığım noktaya geleyim. İkinci sırada lastik sırasını nasıl devam ediyoruz göstereyim. Daha önce birlikte örmediğim arkadaşım olabilir. İlk kez burada hırka deneyen olabilir. Daha detaylı anlattığım hırka videolarımı mutlaka öneriyorum kanalımda. Hatta bu lastik yapımını da özellikle detaylıca anlattığım videolar da var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Başladığım noktaya geldim. O köşede 2 tane ikili trabzanı örüp bırakmıştım. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi 2 de zincirimi çekiyorum ve lastik sırasının ikinci kısmını örmeye başlıyorum. Buraya geldim kaydırarak. Bu bulunduğum noktaya ilk olarak köşelerde hep aynı çalışacağım. Bu arada onu söyleyeyim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Üst sıralara çıktıkça da aynı şekilde tekrarlayacağım. Şimdi burada hemen bir trabzanla yükseleceğim. Sahte trabzanla. Bir zinciri çektim, yükseldim, etrafında döndürdüm. İpi arkadan geçirdim ve böylelikle ilk trabzanımı örmüş oldum. Bundan sonra artık lastik sırasında olduğum için trabzanları tığımı şöyle bir trabzanı öne alacağım. Arkasından öreceğim. Bir trabzanı arkaya alıp bu şekilde öreceğim. Yani bir böyle tığı arkadan batırıyorum. Bir de şu şekilde arkaya alıyorum. Tığım önde kalıyor. Birinde trabzan önde, diğerinde tığım önde. Bu bizim lastik sıramızın ikinci kısmı, ikinci sırası. Daha detaylı anlatım için dediğim gibi YouTube kanalımda lastik örümünün detaylı anlatımı var. Artık 3. sıraya geçtiğimizde zaten trabzanlar kendini gösteriyor olacak. Biri önden, biri arkadan. Önden olanı önden, arkadan olanı da arkadan öreceğiz. Şimdi bu sırada hiçbir fark yok. Altta gördüğünüz her trabzanın üstüne bu lastik tekniğini uygulayacağız. Dilediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Ben şimdi gözüme güzel gözüken sıra sayısına ulaşıncaya kadar öreceğim. Dönüşte size kaç sıra ördüğümü zaten söyleyeceğim. Buraya geldiğimde ise dönüşte 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan hop kaydırarak bunun üstüne geleceğim. Yalancı trabzanımı örüp tekrardan öndekini önden, arkadakini arkadan örmeye devam edeceğim. O arada kolun birini de yaparım. Diğer kolu da birlikte öreriz. Hırka ile ilgili bütün detayları da dilim döndüğünce anlatmış olurum. Hırkanın
patını 4 sıra lastik geçerek tamamladım. 4 sıra benim için gayet ideal bir ölçü oldu. Daha sonrasında ise kolumu da ördüm. Bakın düz zemin renginde kullandığım K354 ile tamamladım. 33 sıra ördüm. 8 sırada lastikle de bileğe oturtarak hırkayı tamamlamış oldum. Şimdi bir kolunu tamamlamış oldum. Şimdi diğer kolunu ise burada bırakmış olduğumuz kol evine beraberce örmeye başlayalım. Diğer kola geçmeden evvel burada birkaç detayı göstermek istiyorum. Şurada mesela şu köşe ve bu köşeyi birlikte toplayarak bir üçlü grup yaptım. Benim gibi daha toplu bir kol, yani daha dar bir kol örmek istemeyen, daha balon, daha şişme bir kol örmek isteyenler aynen burada benim yaptığımı yapmayıp bir tane üçlü buraya, bir tane üçlü buraya, yani o kısım tam olarak burasıdır. Bir üçlü grup buraya, bir üçlü grup buraya çalışacaklar. Ben üçünü şurada bir buraya, bir buraya, bir buraya trabzan örerek bir üçlü ördüm. Şimdi göreceksiniz zaten. Bir de daha da hani büyük kol örmek isteyenler, dediğim gibi buradaki benim açtığım minik ayrım yerine şöyle daha geniş bir ayrımda bırakabilirler. Bunu da detay olarak bırakmak istiyorum, alt bilgi olarak. Şimdi başlarken önüme şu şekilde kol evini alıyorum. Zemin rengimden hemen ilmek çıkartıp kol altını da minik bir toplamayla başlıyorum. İlk olarak kol altından başlayacağım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şurası, yani şu kısımda şuraya, şuraya ve şuraya bir tane trabzan örerek ilk üçlümü aslında örmüş olacağım. Bakın şimdi buraya battım. Hemen ilk trabzanımı ördüm. Daha sonra şu ortaya kesiştikleri noktaya batıyorum. Bir trabzan oradan örüyorum. Hemen şuradaki köşenin içine de batıp kol altının ilk üçlüsünü örerek artık burada boşluklara örmeye başlıyorum. 1 2 3. Daha sonra tam da biraz evvel anlattığım yerdeyim. Hani bu kadar ayrım yaptım yeter ama buradan bir genişletme yapayım diyenler bir üçlü buraya, bir üçlü buraya çalışacaklar. Ben toplama yapıyorum. Aşırı bol bir kol istemedim bu model hırkayı çalışırken. Şöyle geçişini yapıyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Aynen her boşluğun içine bir üçlü grup örerek ikili trabzanlarla devam edeceğim. Aynı şekilde buraya geldiğimde de bir buraya, bir buraya, bir buraya üçlüyle tamamlayacağım. Başladığım noktaya kadar değişik hiçbir şey yok. Buraya geleyim, bir üste çıkmayı da göstereyim. Sonrasında kolu beraberce tamamlamış olacağız. Burada başladığım noktaya geldiğimde bir üste çıkmak için yaptığım işlem, buraya bir batıyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Şu ikisi tığımın üstündeyken ikisini bir örüp bir zincirle yükseliyorum. Sahte trabzanımı örüp yanına iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Daha sonra artık yapacağım işlem hep aynı. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Dilediğiniz uzunlukta üstünüze deneyip de belirleyebilirsiniz uzunluğunu. Ben 33 sıra ördüm. Bu kolda tabii ki aynı şekilde tamamlanacak. Başladığımda, dönüşte geldiğimde buradaki yukarı çıkışın aynısını burada da yukarı çıkışta kullanacağım. Bu şekilde lastik kısmına kadar geleceğim. Lastik kısmında nasıl bileğe oturttuğumu orada size göstermek istiyorum. Oraya kadar tamamlayıp geliyorum. 33 sırayı örerek geldim. Şimdi hemen artık lastik örümü kısmına geçiyorum bilekteki. Diğer koldan şöyle göstereyim. Önce bir toparlamayı yapacağız beraberce. Sonra da lastiğin örümüne geçeceğiz. İlk ördüğüm
trabzanın üstüne kaydırma yöntemiyle geliyorum. Daha sonra aynı yere tekrardan batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Daha sonra ikisi tığımda dururken yanındaki boşluğa batıp bir ilmek daha çıkartıyorum. Üçünü bir örüyorum. Yani 1, 2, hep 2 sık iğne örer gibi yapıp 3 ilmeği bir topluyorum. Bakın tığımda var. 1 battım, çıkardım. 2 battım, çıkardım. Üçünü bir ördüm. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Üçünü bir örüyorum. 1, 2, 3. Bütün kolun ağzını bu şekilde lastik örmeye başlamadan evvel toparlayacağım. 1, 2. Başladığım yere kadar bu şekilde toplayıp geliyorum. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi bak, ilk örmüş olduğum yerin tepesine batarak geliyorum. Kaydırmayla hemen ilk trabzanımı örüyorum. Daha sonra sırasıyla her topladığım trabzanın tepesine batıp sık iğnelerin tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Zaten yuvalar kendini net belli ediyor aşağıda batmam gereken. İlk sırası lastiğimin gördüğünüz gibi ikili trabzanlarla kuruluyor. Batacağım noktalar çok bariz belli. 8 sıra öreceğim. Bu trabzan sırasıyla toplu olarak 8. Başladığım noktaya devam edeyim. Beraberce bir üst sıraya geçelim. İlk trabzan sırasını tamamladım. Onun için buradaki ilk ördüğüm trabzanın içinden kaydırarak geçiriyorum. Yeniden bir sahte trabzanımı örüyorum. Daha sonra lastik ördüğümüz için trabzanları yine bir öne alıp bir arkaya alıp örmeye devam ediyorum. İşte böylece kolu tamamlamış olacağız. Ben 8 sırada gayet istediğim görüntüyü elde ettim. Siz daha az ya da daha çok yapabilirsiniz. Üstünüze deneyip hoşunuza gittiği sırada bırakmanızı tavsiye ederim. Bundan sonrası aslında çok da farklı bir şey değil. Aynı hırkanın etrafında da yaptığımız gibi lastik sıramı tamamlayıp geliyorum. Lastik sırasının ikincisini de tamamlıyorum. Dedim ki üçüncüyü de üste birlikte çıkalım. Akılda soru işareti kalmasın. Şimdi ikinci sırayı tamamladığımda yine ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Yine hemen bir sahte trabzanımı örüyorum. Artık bu sırada nasıl örmem gerektiğini trabzanlar bana gösteriyor. Öndekini önden örüyorum. Arkadaki trabzanı ise arkadan örerek tamamlayacağım kolun ağzını. Dediğim gibi 8 sırayı tamamlayıp geleyim. Hırkamızı da zaten böylelikle bitirmiş olacağız. Evet efendim, finale geldik. Finale geldiğimizde hırkamın ölçüsü basene böyle 110 santim bir basene ve göğüs ölçüsüne kadar çok rahatlıkla olur. Yani 36'dan 40-42 bedene kadar uygun olacak bir hırka oldu. Daha büyük bedenler hemen motifi bir sıra büyük çalışıp bence örmeliler. Artı 42 artı 44 beden diyorum. Onlar mutlaka motifi bir sıra fazla örsünler. Diğer böyle hani 42 beden ben de üstünde savaş dursun falan istiyorum derse etrafında pat için gerekli büyüklük alan var. Geniş örebilirsiniz istediğiniz kadar, bunu da belirteyim. Uzunluğu boyu 55 santim oldu. Dediğim gibi etrafı da 110 santim oldu. Bunu belirtmek isterim.
İçindeki renklerden 1 adet kullandım. Zemin renginden ise 3 adet kullandım. İçindeki renkler 50 gramlıktır. Zemin rengi 100 gramlıktır. Bunu da belirtmek isterim. Daha uzun örmek isteyenler artı 9 motif örecekler. Arkada 5, önde 2 artı 2 motif olduğu için umarım anlaşılır bir video olmuştur. Ben hırkayı çok sevdim. Üstte duruşu şahane oldu ki siz başta bunu gördünüz. Eğer siz de sevdinizse mutlaka bir kalbinizi istiyorum sizlerden. Hatırlatmak isterim ki aboneliğiniz, yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.